Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomuzu İstanbul'a 7 günlük tatil planlayanlar için derledik. İstanbul ziyaretinizde görülmesi gereken önemli yerleri keşfetmek için 7 gün ve daha fazlasına sahipseniz, Avrupa ve Asya kıtalarında görülmesi gereken yerleri sizler için anlatmaya çalıştık. Ve siz yorulmayın diye tüm rotaları yakın mesafe olarak seçtik ve bunları harita olarak ekranda göreceksiniz. Şimdiden herkese iyi seyirler dileriz. Birinci günde ilk adresimiz İstanbul'un vazgeçilmez noktası Gülhane Parkı'nda sabah. Sessiz sakinken yürüyüş yapın derim. Ve hemen sonra ise manzaraya karşı simit çay yapabilirsiniz. Hemen yan tarafında olan Topkapı Sarayı'nı ziyaret ediyoruz. Topkapı Sarayı Fatih Sultan Mehmet tarafından 1478'de yaptırılmış, Abdülmecid'in Dolmabahçe Sarayı'nı yaptırmasına kadar yaklaşık 380 sene boyunca devletin idare merkezi ve Osmanlı padişahlarının resmi ikametgahı olmuştur. Topkapı'dan aşağı doğru yürüdüğünüzde Ayasofya'ya geliyoruz. Resmi adıyla Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi, İstanbul'un Fatih ilçesinde kiliseden çevrilmiş bir camidir. Bizans İmparatoru 1. Justinianus tarafından 537 yılında inşa ettirilmiş bazilika planlı bir Patrik Katedrali olmuştur. 1453 yılında İstanbul'un Osmanlılar tarafından fethedilmesinden sonra 2. Mehmet tarafından camiye dönüştürülmüştür. Mustafa Kemal Atatürk tarafından 1934 yılında yayımlanan kararname ile tadilat çalışmasına alınmış, 1935 yılında Bakanlar Kurulu kararı ile müzeye dönüştürülme kararı alınıp müzeye dönüştürülmüş, kazı ve tadilat çalışmaları başlatılmış ve 1935'ten 2020'ye kadar müze olarak hizmet vermiştir. Öğlen vakti karnınız acıktıysa, Yarımada'nın en az dokunulmuş yerlerinden biri olan Cankurtaran'da, sosyal tesislerde yemek, çay molası verin. Dinlendikten sonra yere batan sarnıcının büyülü atmosferini seyredin. Ayasofya'nın güneybatısında Soğukçeşme Sokağı'nda bulunmaktadır. Suyun içinden yükselen pek çok mermer sütun nedeniyle halk arasında yere batan sarayı olarak isimlendirilmektedir. Sarnıcın üzerinde daha önce bir bazilika bulunmasından ötürü Bazilika Sarnıcı olarak da adlandırılır. Sarnıçtan çıktıktan sonra yaklaşık 100 metre yürüyerek Sultanahmet Camisi'ne gidiyoruz. 1610 yılında Osmanlı Padişahı 1. Ahmet tarafından İstanbul'daki tarihi yarımadada Mimar Sedefkar Mehmet Ağa'ya yaptırılmıştır. Cami mavi, yeşil ve beyaz renkli iznik çinileriyle bezendiği için ve yarım kubbeleriyle büyük kubbesinin içi de yine mavi ağırlıklı kalem işleriyle süslendiği için Avrupalılar tarafından Mavi Camii olarak adlandırılır. Sultanahmet'e gelmişken tarihi Sultanahmet köftecisinde köftesini yemeden olmaz. Enfes lezzetli köfteleri yerken tarihi restorantı izleyebilirsiniz. Ayrıca kredi kartı geçmiyor, bilginiz olsun. Beyazıt'a doğru yürüyoruz ve adresimiz Kapalı Çarşı. İstanbul kentinin merkezinde Beyazıt, Nuri Osmaniye ve Mercan semtlerinin ortasında yer alan dünyanın en büyük çarşılarından ve en eski kapalı çarşılarından biri. Kapalı Çarşı'da yaklaşık 4000 dükkan bulunmaktadır ve bu dükkanlarda toplam çalışan sayısı yaklaşık 25.000'dir.
Çarşıdan çıktıktan sonra manzarası harika olan Süleymaniye Camii'ni ziyarete gidiyoruz. Bahçesinden kubbelerle birlikte İstanbul fotoğrafı çekmeyi unutmayın. Mimar Sinan'ın Kalfalık devri eseri olarak nitelendirilen Süleymaniye Camii, medreseler, kütüphane, hastane, Sıbyan Mektebi, hamam, imaret, hazire ve dükkanlardan oluşan Süleymaniye Külliyesi'nin bir parçası olarak inşa edilmiştir. Hemen caminin yanı başındaki tarihi meşhur kuru fasulyeci Erzincanlı Ali Baba'da kuru fasulye yiyin derim, hem çok lezzetli hem de uygun fiyata. Akşam oldu ve çay, kahve ya da nargile keyfi için İstanbul manzaralı bir yere gidiyoruz. Ağa Kapısı. İsminin anlamı ise Osmanlılarda Yeniçeri Ağası'nın resmi makamına ve ikamet yerine verilen mekan olarak geçiyor. İkinci gündeyiz. Sabah Karaköy'de Mums Cafe'de kahvaltı yapabilirsiniz. Sonra Karaköy'ün sokaklarında sahil boyunca yürüyerek denizin ve güneşin tadını çıkarın derim. Daha sonra tüm İstanbul'un akın ettiği Güllüoğlu'nda baklava yiyin. Tekrar sahil tarafına gidiyoruz ve Galata Köprüsü'nde balık tutan amcaların arasından yürüyün, her iki taraftan da fotoğraf çekebilirsiniz. Bu köprü Galata ile Eminönü'nü bağlayan köprüdür. Hazır Eminönü demişken devasa bir cami göreceksiniz. Yeni Camii'yi de ziyaret edebilirsiniz. Diğer adıyla Valide Sultan Camii, şehrin silüetine ve görselliğine önemli ölçüde katkı sağlayan Yeni Cami, İstanbul'da Osmanlı ailesi tarafından yaptırılan büyük camilerin son örneğidir. Caminin hemen yanındaki Mısır Çarşısı'nın içerisinde kaybolun. İstanbul'un en eski kapalı çarşılarından biridir. Aktarlarıyla meşhur bu çarşıda halen tabii ilaçlar, baharat, çiçek tohumları, nadir bitki kök ve kabukları gibi eski geleneğine uygun ürünlerin yanı sıra kuru yemiş, şarküteri ürünleri, değişik gıda maddeleri satılmaktadır. Mısır Çarşısı pazar günleri de açıktır. Eğer gün içinde vaktiniz kaldıysa Balat'ı keşfedin derim. Balat'ta Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi, Ayayorgi Kilisesi, Fener Rum Lisesi, Usturumca Sokak, Merdivenli Yokuş ve tarihi sokakları ziyaret edebilirsiniz. Akşam ise Kumkapı'da Köragop'ta Fasıl'a gidebilirsiniz. Üçüncü gündeyiz, Galata Kulesi'ne doğru gidiyoruz. Sabah Privato Cafe'de kahvaltı edebilirsiniz. Galata Kulesi'ni sabah erken kimse yokken ziyaret etmekte fayda var. Manda batmaz da kahvaltı sonrası hemencik bir Türk kahvesi için derim. Daha sonra Çiçek Pasajı'nı ve Anzavur Pasajı'nı gezebilirsiniz. Eski Fransız yetimhanesinde Beyoğlu'nun kalabalığından kaçıp bir çay molası verebilirsiniz. Sonra ise Atlas Pasajı'nda alışveriş yapabilirsiniz. Ve artık o meşhur İstiklal Caddesi'nde keyifle yürüyüş yapabilirsiniz. Acıktıysanız İstiklal Cadde üzerinde balkon sofrasında ev yemekleri veya Kızılkayalar'da bir hamburger tatabilirsiniz. Akşam ise ünlülerin mekanı olan Cihangir'i keşfedin derim. Ve eğlenmek içinse Nevizade'de veya Asmalı Mescid'de bir şeyler yiyip içebilirsiniz.
4. gündeyiz ve rotamız Rumeli Hisar. Rumeli Hisarı'nda Kale Kafe'de Boğaz'a nazır kahvaltı yapın derim. Rumeli Hisarı, diğer adlarıyla Yenicehisar, Boğazkesen Hisarı, Yenikale, Başkesen Hisarı olarak da bilinir. Fatih Sultan Mehmet tarafından İstanbul'un fethinden önce Karadeniz'den gelebilecek saldırıları engellemek amacıyla İstanbul Boğazı'nın en dar yerine Anadolu yakasındaki Anadolu Hisarı'nın tam karşısına inşa ettirilmiştir. Rumeli Hisar'ın aşağısında bulunan sahilde yürüyün ve Tevfik Fikret'in evini, Aşiyan Müzesi'ni gezebilirsiniz. Bebek Parkı'nda biraz mola verin. Yine burada çok şık kafe ve restoranlarda çay kahve içebilirsiniz. Vaktiniz kalırsa kesinlikle bir Ortaköy yapın derim. Ortaköy Camii'ni ziyaret edin ve önündeki Beltur'da bir çay molası verin. Manzarası size yetecektir. Acıktıysanız yine buranın meşhur kumpirini yiyebilirsiniz. Ve son olarak İstanbul'un en güzel yollarından biri olan Ortaköy, Beşiktaş sahilinde yürüyebilirsiniz. Beşinci gündeyiz ve sabah erkenden Boğaz turuna katılın. 12'de Eminönü'nden kalkış yapan vapur yine öğlen 1'de ise Sarıyer'e varıyor. Sonra ise Sarıyer'den Anadolu Kavağı'na geçin, sahilde balık yiyin, daha sonra Yoros Kalesi'ne çıkıp muhteşem manzaraya karşı çay kahve içebilirsiniz. Akşam ise saat 4'te Sarıyer vapuruna binebilirsiniz. Beşiktaş Dürümce'de dürüm yiyip sahilinde gezebilirsiniz. Beşiktaş İnönü Stad'ın yanında Maçka Parkı'nda mola verebilirsiniz. Daha sonra ise akşam vaktinde Nişantaşı'nın ışıl ışıl sokaklarını gezip görün derim. Altıncı gündeyiz ve Heybeliada'ya doğru yola çıkıyoruz. Vapurda simit peynir, çay keyfi yapın, hatta martılara simit vermeyi unutmayın. Bisiklet kiralayarak adayı keşfedin. Terki Dünya Kilisesi'nden Çam Limanı'nı seyredin. Ayrıca Ayatriya'da Manastırı Ruhban Okulu'nu ziyaret edebilirsiniz. Luz Kafe'de meyveli yoğurt yiyin veya limonata için derim. Akşama doğru ise Değirmenburnu'nda gün batımını izleyin. Yedinci gündeyiz ve bugün Anadolu yakasına geçiyoruz. İlk durak Kadıköy. Moskito'da kahvaltı yapabilirsiniz. Kadıköy sokaklarını keşfedin. Boğa heykeli, Süreyya Operası, moda sahnesi bunlardan birkaçı. Moda Çay Bahçesi'nde çay içip Ali Usta'da dondurma yiyebilirsiniz. Daha sonra Kuzguncuk'a gidiyoruz ve Kuzguncuk Lavenü'de bir kahve için Kuzguncuk Bostanı'nı ziyaret edin derim. Gün batımını Kız Kulesi'nin karşısındaki oturup akşamı bitirebilirsiniz. Kız Kulesi, ilk olarak Yunan döneminde bir mezara ev sahipliği yapan bu ada, Bizans döneminde inşa edilen ek bina ile gümrük istasyonu olarak kullanılmıştır. Osmanlı döneminde ise gösteri platformundan Savunma Kalesi'ne, sürgün istasyonundan karantina odasına kadar birçok işlev yüklenmiştir. Asli görevi olan ve yüzyıllardan beri varlığı ile insanlara, geceleri ise geçen gemilere göz kırpan feneriyle yol gösterme işlevini hiç kaybetmemiştir. Evet arkadaşlar, 7 günlük İstanbul gezimiz burada bitti. Eğer bir gününüz daha varsa Çengelköy'e veya Fenerbahçe Parkı'na da gidebilirsiniz.
Ayrıca bizlerin atladığı sizin de önereceğiniz başka yer varsa yorumlar kısmına yazmayı kesinlikle unutmayın. Bizlere teşekkür etmek isterseniz videomuzu beğenip kanalımıza abone olabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.